Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Bugünkü içeriğin konusu, yorumlarda da çok fazla yazılan bazı arkadaşların rica ettiği, bu konuda video çekmemi istediği sürüş destek sistemleri. Şimdi bunlara geçmeden önce sizlerden önemli bir ricam var. Arkadaşlar, videoları şimdi dikkat ediyorum. Yorumlardan tüm izleyicilerin mümkün olduğu kadar sorularına cevap vermeye çalışıyorum ve kendi veremediğim zamanlarda bu işin uzmanından öğrenip, yani servisten, Chery'nin servisinden öğrenip ve dönüş yapmaya çalışıyorum. Dikkat ediyorum, istatistiklere göre video, yani yayınladığımız videolar binlerce izlenme oluyor, fakat baktığımız zaman abone sayısı çok düşük. Normalde şu an istatistiklere göre izleyicilerin %93'ü abone değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani abone olanların, yani izleyicilerin %7'si sadece abone. Çok üzücü bir durum. Öncelikle sizlerden çok ricada bulunuyorum. Bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz çok memnun olurum. Şimdi öncelikle sürüş destek sistemlerinde, özellikle otonom sürüş, adaptif cruise kontrol, şerit takip sistemi, şerit uyarı sistemi, yani bunlarda öncelikle dikkat etmeniz gereken şeritlerin okunur olması. Yani şerit boyalarının düzgün bir şekilde okunması gerekiyor. Aksi takdirde sistem düzgün çalışmayabilir. Yani çizgilerin rahat görünmediği yerlerde bu araçta bulunan kameralar ve radar, özellikle kameralar şeritleri görmediği zaman sağlıklı çalışmayabilir. Bu konuda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani otonom sürüşe özellikle aldıktan sonra, yani artık araç kendisi gider mantığına gitmeyin. Şeritlerin görünmediği yerde sistem devre dışı kalır. Bir diğer konu, şeritte tutma sistemi. Yani direksiyonu bıraktığınızda ya da direksiyonu tutsanız da şeritte durma sistemini açtığınızda bu 60 km hızın üstüne çıktığınızda devreye girer. Aksi takdirde devreye girmez. Şimdi otonom sürüşte, şimdi açalım mesela otonom sürüşü. Öncelikle dediğim gibi şeritlerin düzgün bir şekilde okunması gerekiyor. Aksi takdirde otonom sürüş sağlıklı çalışmayabilir. Şu an otonom sürüşü aldım. Şimdi otonom sürüşte belli bir mesafeden sonra araç ekran üzerinden sizi uyarıyor. Bu şekilde. Şimdi bunda da güzel bir 0.5 su direksiyonun şurasına koyduğunuz zaman, bakın herhangi bir uyarı vermiyor. Bu şekilde istediğiniz yere kadar gidebilirsiniz. Şimdi şeritler okunduğu için sağlıklı bir şekilde gider. Ama aksi takdirde, şimdi diğer bir
konuyu size göstereyim. Otonom sürüşü anladınız. Bu şekilde gidiyor. Şimdi otonom sürüşün dışında özellikle Adaptive Cruise Control ve şerit takip sistemi. Şerit takip sistemi dediğim gibi şeritte durma sistemi 60 kilometreyi aştıktan sonra kesinlikle devreye giriyor. Aksi takdirde devreye girmiyor. Şimdi şuradan bir dönüş yapalım. Şerit uyarı sistemi, şeritte kalma sistemi, onları da size göstermiş olayım. Şuradan da göreceğiniz üzere 360 kamera. Her dönüşte direksiyonunuzu çevirdiğinizde otomatikman ekran 360 kameraya geçiyor. Belli bir hızı kazandıktan sonra tabi normal ekrana geri dönüyor. Şimdi şuradan kilometreyi aştık. Şu an burada yeşile geçti. Şu an kendisi direkt şeyi tutuyor. Direksiyonu tutuyor. Yani otonom sürüş gibi bir şey esasında bu, baktığınız zaman sadece gazı siz vermeniz gerekiyor. Ve belli bir şeyden sonra eğer ki şeridi okumazsa şeridi okuduğunda ekranın yol göstergesinin ekran üzerindeki yeşil oluyor. Aksi takdirde yeşilden çıkıyor. Şimdi 60 kilometreye geçtik. Yeşile geçti. Şimdi şöyle bakın şeyi kendisi şeye müsaade etmiyor. Bakın aslında her sistem bir bakın direksiyona dokun diyor. Yani otonom sürüş. Bu otonom sürüşten farkı ne? Burada gazı freni siz kontrol ediyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. Otonom sürüşte gazı da kendisi veriyor, freni de kendisi yapıyor. Çıktığımızda
durdu. Ayaklarım geride. Ve araç hareket edince öndeki araç, bizim araç da harekete başladı. Ve otonom sürüş hala devrede. Otonom sürüş devreden çıkmadı. Ama şimdi burada şerit yine gitti. Şimdi buradan özellikle arkadaşlar, Diyarbakırlı Hamza Şen hocamıza selamlar olsun. O da Tico 7 Pro almış, siparişini vermiş. Haftaya teslimatını alacakmış. Hamza hocam, iyi günlerde kullanın. Hayırlı uğurlu olsun sizlere. Yazın geldiğimde mutlaka size uğramaya çalışacağım. Yani otonom sürüş bu şekilde arkadaşlar. Buraya bir 0.5 su koyduğunuz zaman şehir içi trafikte de gidebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. İstediğiniz gibi. Diğer şekilde uzun yolda tabii bu daha zevkli olur. Düz yol, uzun yol hiçbir şekilde rahatsız etmez. İşte benim de sevmediğim, bu Tico'da sevmediğim yönü şu duyduğunuz sinyal sesi. İşte eleştirilerimden bir tanesi de bu. Sinyal sesi çok rahatsız edici. Bunu kısmak, kapatmak gibi bir şeyiniz yok. Bakın yavaşladık ve dönüş yapacağız. Burada aynı şekilde 360 kameranın üzerinde sinyali görebiliyoruz. Direksiyonu bakın çevirdiğimde ekrandan da direksiyon aynı şekilde dönüyor. Bakın araç stop etti. Start stop. Start stop'u şuradan açıp kapatıyoruz. Sürüş modu aynı şekilde buradan konsol üzerinden. Araç ayarları, 360 kamera, park sensörü, bütün kontrolleri buradan yapabiliyoruz. Normalde arka bagaj açık olduğunda da açılırken kapanırken aynı şekilde ekrandan görebiliyorsunuz 360 kamerada. Ayrıca 360 kameranın en arkada bakın ön, arka, 2D, yani sağını solunu hepsini görebiliyorsunuz. Yani araçtan mümkün olduğu kadar almak isteyenlere bayilerden ciddi sıkıntı oluyormuş. Öncelikle bayiler bu konuda bazı sıkıntıları yapıyorlarmış. Öncelikle sadece aracın olup olmaması önemli değil. Fiyat konusunda da ciddi sıkıntılar oluyormuş. Yani ön ödeme, hava parası, yani yorumlardan arkadaşların söylediği kadarıyla çok ciddi bu işten kar elde etmeye nedeniyle fırsatçılık yapanlar da çok fazla olmuş. Özellikle sarı sayfalara araçların düşmesi, yani lasman fiyatlarının çok üstünde 100, 200 bin, 300 bin üzerinde fiyatlar olması, bayilerin hiçbir şekilde sorulara cevap vermemesi, çoğu bayinin dönüş dahi yapmaması, yani çok ciddi bu konuda sıkıntılar oluşmuş. Tabii Chery bu konunun nasıl üstesinden gelecek onu bilemiyorum ama anladığım kadarıyla
hiçbir soruya cevap vermeyip araçları getirip piyasaya dağıttıktan sonra soruların ya da sorunların kendiliğinden çözülmesini herhalde bekliyorlar. Evet arkadaşlar, bugün de bulunduğumuz yerde hava sıcaklığı 32 derece. Yani bugün saat şu an 7, akşam 7'ye 5 var ve 32 derece sıcaklık var. Bugün ayın 29 Nisan bugün. Belki de bugün yayınlayacağım bu videoyu, fırsat bulabilirsem. Şimdi bu konuda özellikle sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Her konuda bilgi vermeye ya da sormuş olduğunuz herhangi bir özellik hakkında sizlere bunun videosunu çekmeyi memnuniyetle çeker, sizinle paylaşırım. Evet arkadaşlar, otonom sürüş bu şekilde. Normalde diğer taraftan şeyi de göstermek gerekirse şerit uyarı sistemi şöyle, bakın, titreme, sinyal sesi şeritten çıktığınız zaman devreye giriyor. Ama dediğim gibi bunları 30-40 kilometrelerde denemeye kalkarsanız bunlar tabi devreye girmiyor. 60 kilometreden sonra şeritte tutma sistemi 60 kilometreden sonra devreye giriyor. Şerit uyarı sistemi, onu hemen size söyleyeyim. Şimdi şerit uyarı sisteminde ekran üzerinde 2 tane yol çizgisi beyaz duruma geliyor. Ve 60, aynı şekilde 60 kilometre geçtiğinizde devreye giriyor. Şeride okuduğu an. Şimdi şeritten çıktığımız zaman direksiyonu titretiyor. Ekran üzerinde aracı hangi tarafa, sağ veya sol taraftan çıkıyorsanız o tarafa aracı götürüyor ve o taraftan kırmızı bir renkle uyarıyı veriyor. Ve aynı zamanda da direksiyonu titretiyor. Ama bunlar tabi dediğim gibi 60 kilometre hızı geçtikten sonra devreye giriyor. Arkadaşlar diğer taraftan şunu söylemem gerekir ki bazı arkadaşlar böyle bir önceki videoda araç aksesuarları üzerine bilgi vermiştim. Bir tane arkadaş çok ağır bir yorumda bulunmuştu. Yani çok kişi farklı yorumlarda bulundu. Kimisi arabayı bulduk da paspası mı kaldı? İşte kimisi senin paspasını affedersiniz bilmem ne yapayım. Yani çok böyle ağır eleştiri, ağır yorum. Yani bunlara ne gerek var onu anlamış değilim inanın. Hız kamerası limit 40. Bunu direkt navigasyondan verdi. Duyduysanız şayet, hız kamerası limit 40 diye. Onu navigasyonun kendi uygulamasından bulunduğu bölge açısından kameraların bilgisini veriyor, uyarısını. Şimdi
diğer taraftan arkadaşlar, bu araçta ön ve arkada kaza uyarı ve kaza önleme sistemleri var. Özellikle radar sistemleri. Arka taraftan gelen araca tabii ki herhangi bir müdahale de yapma şansı yok. Arkadan gelen araca sadece araç göstergesinde aracın çok yaklaştığını gösterir bir resimle, kırmızı ve sesli bir uyarıyla arkadan hızlı bir şekilde aracın geldiğini size bildiriyor. Diğer taraftan, ön taraftan zaten radar sistemi olduğu için tampon üzerinde, oradan direkt kendisi müdahale ediyor. Yani araç eğer ki siz müdahale etmekte geç kalırsanız, fren yapmakta, araç direkt kendisi frenleyerek kazayı önlüyor. Bu tabi sadece öndeki araç açısından değil, yayalar açısından da, yayaları da görüyor. Yani eğer ki araç olduğunda çok fazla yaklaştığınızda önceden size uyarı veriyor. Hayalet ekranı üzerinde görüntüsünü çıkarıyor ve siz tabi hala müdahale etmezseniz, fren yaparak, hızınızı azaltarak, kendisi hızlı bir şekilde frene basarak durduruyor. Diğer taraftan yaya geçitlerinde, işte bu aslında çok komedi. Çünkü Türkiye'de pek yaya yol verildiği yok. Kızmayın bana ama yazları geldiğim zaman gördüğüm olay bu. Hatta ben buradan alışkanlıktan sürekli yaya durup yol verdiğim zaman özellikle de herkes teşekkür ediyor. Şimdi yaya geçitlerinde yayaya dikkat etmeyip görmediğiniz takdirde de hayalet ekranı üzerinden yine aynı şekilde uyarı veriyor ve yaya resmi çıkarıyor. Yani insan figürü çıkarıyor. Mesafesini gösteriyor. Ve siz yine hala müdahale etmiyorsanız aracı yavaşlatarak kendisi direkt frene basıyor. Yani özellikler açısından esasında baktığınız zaman araçta yani konforun yanı sıra emniyet açısından da hem sizin emniyetiniz hem sürüş yaptığınız bölgedeki çevre araçların ve insanların güvenliği açısından araçta çok ciddi güvenlik paketleri var. Şimdi diğer taraftan bu şekilde bu kadar doluluk olan, yani dolu bir paket aracı diğer markalardan almaya kalktığınızda siz daha iyi bilirsiniz ama bu araca verdiğiniz ücretlerin 2 katını vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu ölçülerde, bu konforda, bu pakette, yani özellikler açısından bu aracın fiyatının 2 katını ödemek zorunda kalıyorsunuz. Şu an sadece Türkiye'de olan sıkıntı, dediğim gibi, araçların yeteri kadar Türkiye'ye gelmemesi, servislerin ya da bayilerin bu konuyla müşteriye yeteri kadar bilgi vermemesi, bilgisiz kalması, Türkiye Çeliği'nin herhangi bir açıklama yapmaması, insanları bilgilendirmemesi, bunlar ciddi tabi problem oluşturuyor. Ciddi kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Ama onun dışında yeteri kadar araç geldikten sonra umarım servis ağı da ciddi anlamda genişledikten sonra herhangi bir sorun kalacağını ben düşünmüyorum. Diğer taraftan da arkadaşlar hatırlatmak isterim. O Hamza Hoca'yla biz YouTube üzerinden yorumlarla görüşüyorduk. Sonradan kendisiyle de telefonlarımızla birbirimize vererek WhatsApp üzerinden de görüşüyoruz ve o konuda da defalarca kendisine bilgiler verdim. Sizleri de bilgilendirmek isterim bu konuda. Aldığınız araçlarda kimse her ne kadar da buna ağır yorumlar, eleştiriler yapsa da ben yine de
söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar aracın tüm parçalarını, yani bütün yedek parçalarını, aklınıza gelecek her türlü yedek parçasını ve aksesuarlarını, yani araç içi, salon paspasları, arka bagaj paspasları, yani aklınıza gelebilecek ne varsa her şeyi AliExpress üzerinden alabilirsiniz çok uygun fiyatlara. Onun için o konuyu da dikkate almanızı rica ediyorum. 360 kamerayı görüyorsunuz. Çok fazla yaklaştığınız zaman yukarıdan arkayı tamamıyla yukarıdan aşağı doğru gösteriyor. Şuradan da göreceğiniz üzere aracın şeyi gitti. Şöyle ileri alayım. Bunu tekrardan size göstermek için. Şu an önü gösteriyor. Geriye aldığında 360'da bakın aracı bu şekilde gösterirken şöyle tam arka, tam ön, 360. Şu anda bakın şeyin arkaya doğru park yerine, şu an garajın içine araç girdiği için arka duvar komple görebiliyorsunuz şu şekilde. Şöyle şeyi de görün ne kadar hızlı çalıştığını. Buradan aynı zamanda şey de yapabilirsiniz. Aracın buradan baktığınız zaman 360'dan yani 10 farklı pozisyonda aracı görebilirsiniz istediğiniz şekilde. Şöyle bu soldaki küçük ekrandan aracı her türlü açıdan görme imkanınız var park esnasında. Özellikle bu kaldırımlara yanaşırken özellikle çok işe yarayacak bir fonksiyon. Şöyle de araç ön, arka özelliklerini görebilirsiniz. Diğer bir konudan geldiniz, aracı parka aldınız. Aracı stop ettiğiniz an şuradan da bilmiyorum görünüyor mu? El frenini otomatik olarak kendisi çekiyor. Bu da aslında güzel bir şey. Bazen çünkü rampada, yokuşta aracı bıraktığınızda, aracı stop ettiğinizde aracın ağırlığı şanzıman üzerinden şanzımana vitese biniyor. Bu onu önlemek adına parka aldığınızda, stop ettiğinizde otomatikman el frenini kendisi çekiyor eğer siz şayet çekmezseniz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sonra da abone olun. Allah'a emanet.